Dünyadaki yaşam uzaydan gelmiş olabilir mi? İlk duyduğumuzda bu soru kulağa bilim kurgu gibi geliyor. Ama ilginç olan şu, bu fikir 100 yılı aşkın süredir bilim insanları tarafından ciddiyetle tartışılıyor. Çünkü tüm modern biyolojiye rağmen hala cevaplayamadığımız temel bir soru var. Yaşam nasıl başladı? Dünya yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştu. Ama elimizdeki en eski yaşam izleri bu tarihten çok da uzun olmayan bir zaman sonrasına ait. Yani gezegen soğur soğumaz yaşam neredeyse aniden ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu da bazı bilim insanlarını şu soruya götürüyor. Yaşam gerçekten burada mı başladı yoksa sadece burada mı yeşerdi? İşte bu noktada karşımıza panspermi teorisi çıkıyor. Panspermi en basit haliyle şunu söyler. Yaşamın yapı taşları, hatta belki de mikroorganizmalar uzayda dolaşarak gezegenlere taşınmış olabilir. Yani dünyadaki yaşamın kökeni bu gezegenin çok daha ötesinde olabilir. Bu fikir aslında sandığımızdan çok daha eski. Antik Yunan'da Anaksagoras, yaşamın tohumlarının evrene dağılmış olabileceğini öne sürmüştü. Modern bilimde ise bu fikir 20. yüzyılın başlarında yeniden ciddiye alındı. Özellikle İsveçli bilim insanı Svante Arrhenius, yaşamın mikroorganizma formunda uzay boşluğunda yolculuk edebileceğini savundu. Ona göre yıldızlardan yayılan radyasyon, bu mikroskobik yaşam formlarını gezegenler arasında taşıyabilirdi. Uzun süre bu fikir fazla uçuk bulundu. Ama zamanla bazı keşifler panspermiyi tamamen göz ardı etmenin zor olduğunu gösterdi. Örneğin meteorlar. Dünyaya düşen bazı meteorların içinde amino asitler bulundu. Amino asitler bildiğimiz yaşamın temel yapı taşlarıdır. Yani evrende yaşamın ham maddeleri zaten dolaşıyor olabilir. Dahası uzay koşullarının düşündüğümüz kadar ölümcül olmadığı da anlaşıldı. Bazı bakteriler aşırı soğuk, yoğun radyasyon ve hatta vakum ortamında hayatta kalabiliyor. Bu şu anlama geliyor. Bir gezegende oluşan mikroorganizmalar büyük bir çarpışma sonucu uzaya savrulmuş olabilir ve milyonlarca yıl sonra başka bir gezegene düşerek orada yaşamın başlangıcını tetiklemiş olabilir. Yani yaşam bir gezegenden diğerine sıçrayan kozmik bir yolcu olabilir. Hatta bazı bilim insanları bu fikri daha da ileri götürdü. Francis Crick ve Leslie Orgel gibi isimler yaşamın bilinçli olarak yayılmış olabileceğini bile tartıştı. Bu görüşe yönlendirilmiş panspermi deniyor. Elbette bu bilimsel kanıttan çok bir düşünce deneyidir. Ama şunu gösterir. Yaşamın kökeni konusu bilim için hala açık bir dosya. Peki panspermi her şeyi açıklıyor mu? Hayır. Panspermi yaşamın nasıl taşınmış olabileceğini açıklar. Ama yaşamın ilk kez nasıl ortaya çıktığını açıklamaz. Eğer yaşam uzaydan geldiyse o zaman asıl soru şudur. İlk yaşam nerede ve nasıl oluştu? Bu noktada panspermi bizi yeniden abiyogenez problemine getirir. Yani cansız maddeden canlılığa geçiş meselesine. Bilim insanları bu konuda farklı senaryolar üzerinde çalışıyor. RNA dünyası hipotezi, hidrotermal bacalar, kimyasal evrim modelleri. Ama gerçek şu ki bu teorilerin hiçbiri henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. Bu yüzden panspermi bilimsel olarak kesin doğru kabul edilmiyor. Ama aynı şekilde kesin yanlış da denemiyor. Aslında panspermi bize şunu hatırlatıyor. Evren sandığımızdan çok daha bağlantılı olabilir. Belki yaşam nadir ve tekil bir mucize değil. Belki de uygun koşulları bulduğunda filizlenen, kozmik ölçekte yaygın bir süreç. Ve belki de dünyadaki yaşam bu sürecin sadece bir durağı. Bugün hala bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Eğer bir gün evrende başka bir yaşam formu bulursak, bu sadece yalnız olmadığımızı değil, aynı zamanda nereden geldiğimizi de yeniden düşünmemizi gerektirecek. Belki de hepimiz düşündüğümüzden çok daha kozmik bir geçmişe sahibiz.